İlk buluşmanızı hatırlıyor musunuz? O büyülü anı. Size muhtemelen öyle bir ilgi gösterdi ki sanki tüm evren sadece ikiniz için yaratılmış gibiydi. Gözlerindeki o parıltı, konuşurken kullandığı o enfes kelimeler, size verdiği o eşsiz değer hissi. Muhtemelen kendinize işte sonunda aradığımı buldum dediniz. Sonunda beni gerçekten anlayan birini buldum. Ama bazı ilişkiler bir rüya gibi başlar ve bir kabus gibi devam eder. Ben Mustafa Çay. Bugün bu kalp kırıklıklarının en sinsi olanından, ruhunuzu sessizce aşındıran o görünmez yıkımdan, bir narsistle romantik bir ilişkiye girmekten söz edeceğiz. Ve daha da önemlisi derin sulara girmeden önce flört aşamasındayken bunu nasıl fark edebileceğinizden. Çünkü gerçek aşk kör etmemelidir. Aşk gözlerimizi kapatmak için değil, daha iyi görmemizi sağlamak içindir. Bir narsist için siz onun hikayelerinin dinleyicisi olmaktan ibaretsinizdir çoğunlukla. Ama sizin söyledikleriniz onlar için hep bir arka plan gürültüsüdür. Derin düşüncelerinizi paylaştığınızda size bakan gözlerde ne ilgi ne de merak görürsünüz. Sadece sıranın ne zaman kendisine geleceğine dair bir sabırsızlık. Kendinizi defalarca tam ben anlatacakken nasıl oldu da yine konu onun hikayesine döndü diye sorarken bulursunuz. Bir işaret de şudur. Eleştiri. Çoğunlukla onlar için bir savaş ilanıdır. Şimdi şunu hayal edin. Hafif bir yorum yapıyorsunuz. Bugün biraz geç kaldın. Her şey yolunda mı gibi masum bir şey söylüyorsunuz ve karşınızdaki kişi sanki onu suçlamışsınız gibi tepki veriyor. Ani bir öfke, soğuk bir sessizlik ya da bir suçlama bombardımanı. Sen her zaman mükemmelsin değil mi? Sen hiç hata yapmıyor musun acaba? Gibi şeyler. Narsist için eleştiri ego denilen o hassas kristale atılan bir taştır. Ve o taş kristali parçalamakla kalmaz. Parçalar etrafa saçılır ve sizi keser. Yapıcı geri bildirim sağlıklı bir ilişkinin nefesidir ama narsist için bu nefes göz yaşartan bir gaz gibidir. Çünkü onların zihninde her şey kusursuz olmalıdır. Ve siz bu kusursuzluğa en ufak bir gölge düşürdüğünüzde karşınıza bir duvar değil, bir volkan çıkar. Şimdi biraz daha derine inelim. Duygusal bir bağ kurma aşamasına. Narsistin içinde hiç dolmayan kara bir delik vardır. Ve o deliği doldurmanın tek yolu sizin onayınız, hayranlığınız ve sürekli övgünüzdür. Onu ilk gördüğünüzde o özgüven sizi cezbetti belki de. O karizma, kendinden emin duruş. Ama bu sağlam bir kale değil. Bu bir hologram. Altında çok kırılgan, çok zayıf bir ego var. Ve bu ego asla durmaz. Sürekli bir onay arayışı içindedir ama bu onay onun için asla yeterli olmaz. Siz bir insan değilsinizdir artık. Bir enerji kaynağısınızdır. Dördüncü işaret empati eksikliği ile ilgili ve belki de burası hikayenin en karanlık köşesi. Gözlerinin içine bakın ve kendinize şunu sorun. Beni gerçekten görüyor mu? Bir gün hastalanırsınız. Gerçekten kötü hissediyorsunuzdur. Ama o kendi işlerinden bahseder ya da sizi bu hastalığı abartmakla suçlar. Ailenizden birinin başına bir şey gelir. Yıkılmışsınızdır. O ise konuyu kendi geçmiş travmalarına getirir. Empati başkasının ayakkabılarını giymektir. Ama narsist için sadece bir çift ayakkabı vardır. Kendi ayakkabıları. Ve onlar o ayakkabıları çıkarmamak için hiçbir neden görmezler. Sonuçta bu ilişkide sizi sömürecek, manipüle edecek ve kullanacaklardır. Çünkü sizin acınızın onun üzerinde bir etkisi yoktur. Gözyaşlarınız onun dikkatini çekmez. Sadece kendi dünyasının merkezindedir ve siz o merkezin etrafında dönen sönük bir uydu olursunuz. Narsist aynaya baktığında ne görür? Bir süper model, bir heykel, bir doğaüstü figür. Gerçeğin önemi yoktur. Onlar kendi fantazi dünyalarında yaşarlar. Gerçekte belki ortalama bir görünüşe sahiptirler. Belki spor yapmazlar, özel bir şeyleri yoktur. Ama onlar öyle görmezler kendilerini ve bu çarpık algı ilişkiye zehir gibi sızar. Sizin kendinizi şanslı hissetmenizi beklerler. Ama siz çoğunlukla sadece yorgun hissedersiniz. Herhangi bir alanda onlardan daha iyi olduğunuzu gösterdiğiniz an dünya ekseninden kayar. Bir iş başarısı elde edersiniz, onu küçümser. Bir hobide yeteneğinizi sergilersiniz, önemsiz olduğunu söyler. Çünkü sizin ışığınız onun ışığını gölgeler. Ve bir narsist için bu kabul edilemez bir durumdur. Önce pasif agresif olurlar. Çok şanslıymışsın derler. Sonra açıktan saldırgan biçimde
o kadar da iyi değildin ya da ben yapsaydım daha iyi olurdu gibi şeyler gelir. En sonunda saldırıya geçer ve sizi, yeteneğinizi, başarınızı aşağılamak için hemen her yolu denerler. Çünkü onlar sahnenin tek yıldızı olmalılar ve siz parlıyorsanız sizin ışığınızı söndürmek onların birinci işi olur. Narsistler herkesi küçümser değil mi? Hayır. Bazı insanları özel bir yere koyarlar ama bu sevgiden ya da saygıdan değildir. Bu hesaplanmış bir hamledir. Statüsü yüksek birini seçerler. Örneğin zengin, ünlü, güçlü biri. Sonra o kişiye yaklaşır, bazen yalakalık yapar, dal kavukluk ederler. Amaç o kişinin parlaklığından bir parça kapmaktır. Onun prestijini kendi üzerine giymektir. Sizi seçtiyse ve siz yeterince iyi değilseniz ne olur? Sizi kullanıp atar. Ama siz statü sahibiyseniz sizi bir aksesuar gibi sergiler. Bak ben onunla birlikteyim der gibi. Siz bir insan değil, bir statü sembolü olursunuz artık. Şimdi tüm bu işaretleri bir araya getirdiğimizde karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Dinlemeyen bir partner, eleştiriyi kabul etmeyen bir ego, hiç bitmeyen bir hayranlık açlığı, empati denen kavramdan yoksun bir ruh, kendine dair çarpık bir algı, sizi sürekli küçülten bir tavır, gerçeklik algınızı bozmaya çalışan bir manipülasyon ve sadece faydalı olduğunuz sürece değer veren biri. Korkunç mu? Evet. Peki gerçek mi? Kesinlikle. Ama bilgi güçtür. Bu işaretleri tanımak, o zehirli ilişkiye girmeden önce dönebileceğiniz bir alan yaratır. Bu köprüden önceki son çıkıştır. Eğer şu anda flört ettiğiniz birinde bu işaretleri görüyorsanız durun ve kendinize şunu sorun. Ben bir sevgili olarak mı görülüyorum yoksa bir araç olarak mı? Çünkü aşk sizi küçültmemeli, büyütmeli. Aşk güvenli bir liman olmalı, fırtınalı bir deniz değil. Ve eğer birisi sizi sürekli şüpheye düşürüyor, sürekli yoruyorsa, sürekli yeterince iyi değilim diye hissettiriyorsa bu aşk değildir. Bu bir oyundur. Ve bu oyunda siz kaybeden tarafta olursunuz. Farkındalık, narsisizmin zehrine karşı en güçlü panzehrimizdir. Bu işaretleri tanıyın. Kendinize inanın ve gerekirse yol yakınken yolları ayırmanız gerekiyorsa bu işaretleri yok saymayın. Çünkü amaç aşkın gölgesinde kaybolmak değil, onun ışığında parlamaktır. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere.